Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte klasik mantı yapacağız. Tam ölçü bir mantı olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi videodaki gibi herhangi bir dağılma, yapışma vesaire olmayacak. Öncelikle mantım için hamurumu yoğuracağım. Ben 1 kilo undan yaptım. 1 kilo una, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı tuz ve 2,5 su bardağı su ekleyeceğim arkadaşlar. Suyu normal soğuk su ekleyebilirsiniz. Ilık su eklemenize gerek yok. Hamur sert bir hamur olacak. Ben makinede yoğuracağım ama daha sonra biraz elimle yoğurmaya da devam edeceğim. Makineyi biraz zorlayabilir. Mantının en önemli püf noktası arkadaşlar kesinlikle hamurun sert olmasıdır. Eğer elinizde varsa hamurun içerisine 2-3 damla limon damlatırsanız mantınızı haşlarken asla yapışmaz. Gördüğünüz gibi sert bir hamur yaptım. Makinem burada zorlanmaya başladığı için şimdi durduruyorum ve tezgaha alıyorum arkadaşlar. Hamuru tezgaha aldıktan sonra 15-20 dakika dinlendirmeniz yeterli arkadaşlar. Daha fazla dinlendirmeyin. Hamur kendini salar. 15-20 dakika oda sıcaklığında üstünü kapatıp dinlendirmeniz yeterlidir. Bir poşete koymanız veya poşete sarmanız yeterli. Ben poşete saracağım. Elimle şöyle birazcık daha kendim de yediriyorum. Ardından kenara alacağım. Mantı yapmak sandığınız kadar zor bir iş değil arkadaşlar. Kesinlikle evde rahat bir şekilde yapabilirsiniz. 1 kilo undan da yaklaşık 2 kiloya yakın mantı çıkar. Büyüklüğüne göre değişir içine koyduğunuz harca göre ama 1,5-2 kiloya yakın mantı çıkar. 1 kilo un içinde yaklaşık 250-300 gram kıyma yeterli gelir. Bu şekilde mutfak bonesiyle kapatıp bırakıyorum arkadaşlar. Hamurum dinlenirken ben iç harcını hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi büyük boy bir soğanı alıyorum. Güzelce soyup robottan geçiriyorum. Ben el blenderı kullandım. Çok suyun çıkmasını istemiyorum. Siz isterseniz elektrikli blender kullanıp suyunu elinize sıkarak alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi soğanlarımı ince ince doğradım. Şimdi soğan iç harcımı hazırlayacağım kaseye soğanlarımı alıyorum arkadaşlar. Üzerine 350 gram kıyma ekliyorum. Kıymam az yağlı, dana kıyma. 1 tatlı kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı toz biber. Ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Güzelce elimde yoğuracağım. Bütün baharatlar birbirinin içine girene kadar yoğuracağım arkadaşlar.
Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz benim için çok kıymetli, çok değerli. Şimdiden çok teşekkür ederim. Mantımı da denedikten sonra yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi güzelce bir harmanladıktan sonra kenara bırakıyorum. Hamurumu bıçakla beze yapacak kadar açmak istediğim büyüklüğe göre bezelere ayıracağım. Hamurum bir tık yumuşadı bu şekilde. Belli bir beze sayısı yok. Ben tezgahımın büyüklüğüne ne kadar büyük genişlikte açacaksam ona göre yaptım. Birkaç tanesini yuvarlayıp kenara alacağım. Şimdi arkadaşlar yoğurma matımın üzerinde birazcık un serpiştirerek açmaya başlıyorum hamurumu. Bununla kesinlikle bu yöntemle hiç hamur açamayan insanlar bile hamur açabilir. Ben bir el merdanesi kullandım. Bu şekilde incelttim. Ondan sonra küçük bir oklavayla açıyorum. Gördüğünüz gibi burayı hızlandırmıyorum. Çünkü nasıl açtığım, yani gözde aslında korkutacak bir durumun olmadığını görmenizi istiyorum. Bu şekilde incelttikten sonra oklava kullanacağım ama küçük bir oklava kullanıyorum. Unlamaktan korkmayın. Dışını güzelce unlayın hamurunuzun, oklavanıza yapışmasın. Kenarlarımı oklavayla inceltiyorum. Ardından oklavama sararak arkadaşlar üstünden böyle bastırıp yana yana doğru incelte açıyoruz. Bakın gösteriyorum. Hiç hızlandırmadım buraları. Sizin elinizde hamur açma makineniz varsa onunla da açabilirsiniz. Ben normalde onunla yapıyorum ama size göstermek için bu şekilde yaptım. Makinede 4 ayarında açabilirsiniz. İlk başta 7'de açın. Kalın olacaktır. Ondan sonra 4'e getirip açmanız iyi olur. Hamurum bu şekilde. Bakın elimle yaptığım harekete bakın. Bu şekilde genişleteceksiniz. Hamurumu eşit parçalara bölüyorum. Kayseri mantısı olduğu için biraz daha küçük parçalara ayırıyorum. Siz dilerseniz büyüklüğünü azaltıp arttırabilirsiniz. Şimdi hazırladığım iç harçları kapatmaya engel olmayacak şekilde ortalarına koyuyorum karelerin. Eldiven kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Eldiven kullanınca mantılar, hamur daha kolay kapatılıp daha kolay yapışır. Şimdi hamurlarımı alıyorum. Köşeden köşeleri birleştirecek şekilde kapatıyorum. Köşeler birbirine denk gelecek arkadaşlar. Böyle. Bohça mantı. Elimde eldiven olduğu için çok hızlı bir şekilde yapışıyorlar. Bu videoda arkadaşlar bütün mantının tüm aşamalarını
detaylı bir şekilde anlattım. Gördüğünüz gibi hepsini bu şekilde kapattım. Şimdi mantının haşlama kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Oda sıcaklığında olduğu için yapışmasın diye üzerine çok az bir un serpiştiriyorum. Mantımı tepsime alıyorum. Yani bu şekilde karıştırırsanız birbirine yapışmayacaktır zaten. Hamurumuz sert olduğu için yapışmaz ama yine de önlem olsun diye üzerine hafif un serpiştirip bir tane tabağa alıyorum. Yine de tabakta seyreltiyorum. Üst üste gelmesin çok fazla. Yapışır çünkü. Şimdi arkadaşlar bir küçük tencereye suyumu alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve kaynatıyorum. Su kaynadığında mantılara ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi mantılara ekliyoruz. Sizin mantınızın çokluğuna göre tencerenizi büyütüp küçültebilirsiniz. Mantılar kaynamaya başlayıp yüzeye doğru çıktığında almaya başlayacağım. Tamamen su kaynadığında ve mantılar yüzmeye başladığında. Bakın, pişmeye başlayan mantılar yüzeye çıkacaklar. Bu da yaklaşık 8-10 dakika demek. Mantılar haşlanırken siz yoğurdunuzu hazırlayabilirsiniz. Yoğurda sarımsak ekleyebilirsiniz. Ben sarımsak eklemedim. Bir kaseye birkaç kaşık yoğurt alıyorum. Üzerine çok az tuz koyun arkadaşlar ve güzelce çırpın. İsterseniz sarımsak ekleyebilirsiniz. Ben sarımsak eklemedim. Bu şekilde birazcık yoğurdu çırpıyorum kaşıkla. Tuz ekledikten sonra da biraz karıştıracağım. Şimdi bu sırada haşlanan mantılarımı tabağa alıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir açılma, yapışma, dağılma olmadı. Siz garanti olsun diye suyuna biraz limon tuzu ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim ama isterseniz ekleyebilirsiniz. Tabağa aldığım mantıların üzerine kapatacak şekilde yoğurt ekliyorum. Bir küçük sos tenceresine arkadaşlar zeytinyağımı alıyorum, ısıtıyorum. Kızgın zeytinyağımın içerisine bir tatlı kaşığı kadar pul biberi ekliyorum. Yanmamasına dikkat edin. Bir tık çevirdikten sonra servis ettiğim mantının üzerine ekliyorum. Bu cızırtı harika. Gerçekten çok güzel oldu. Afiyet olsun arkadaşlar. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.